Merhaba arkadaşlar, Siem Reap'ten herkese selam. Bugün hoşunuza gideceğini düşündüğüm birçok şey öğrendim. Özellikle Siem Reap, yani Kamboçya Siem Reap konusunda. Öncelikle böyle ufak bilgiler vereyim. Şimdi iki farklı Türk işletmesine gideceğiz. Bunlar Kamboçya'da işletme açmış kişiler. Bunlardan sizin için bilgi alacağım. Yani ufaktan böyle röportaj tadında sohbet edeceğiz. Öncelikle şunu belirtmeyeyim ki burada iş yeri açmak için herhangi bir evrak gerekmiyor. Ya aslında gerekiyor da takan yok. Yani ortada tam olarak bir devlet modeli olmadığı için, yani bunları devletin bir yürütme organları vardır. Yani yasama, yürütme, yargı, bunlar burada pek yok. Vergi yok. Yani vergi ödemiyorsunuz. Onun dışında dolar kullanılıyor her yerde. Yani kendi para birimi var, Kamboçya riyali, ama halk da dolar kullanıyor. Ve bulunduğum Siem Reap için söylüyorum, çok ciddi derecede turist çeken bir yer. Full turist var ve full turiste hitap ediyor. Yani çok ciddi derecede karlı bir ticaret gibi görünüyor. Çünkü baktığınız zaman hem herhangi bir vergi ödemiyorsunuz, hem herhangi bir evrak tarzı sorunlarınız yok. Yani nereden baksanız Türkiye ile kıyaslayınca %100 kar gibi duruyor. Yani bir maliyeti düştüğün zaman, ki burası bir tık daha ucuz bir ülke. Ya bir de hani böyle boylu boyuna bomboş arazileri olan bir ülke. Yani buraya ufak, mesela az önce birazdan gideceğim arkadaşlar dönerci yani. Dönerin ne kadar maliyet olabilir ki? Hadi %20, %30 maliyet olsun. %60, %70 kar, çünkü vergi vermiyorsun. Akarın yok, kokarın yok. Neyse, ben çok konuştum. Şimdi o arkadaşların yanına geçeceğim. Birer saat arayla sözleştim ikisiyle de. Röportaj yapacağız. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Zaten bir tanesi kendisi teklif etti. Yani ve zaten çok merak eden varmış. Gelip buraya sürekli araştırıyormuş insanlar. Hani ciddi derecede zaten bir talep olmaya başlayacakmış, öyle görünüyor. Hani siz de şimdiden öğrenin, yani işinize yarayacağına eminim. Şayet ben Asya'yı sevmedim. Ben daha soğuk, yani soğuktan yanayım. Benim için soğuk daha iyi. Ya ben Rusya'yı tercih ederim mevsim açısından. O yüzden ben burada herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum, ama hani eğer mevsimsel sıkıntılar benim için çok ciddi bir sorun olmasaydı kesinlikle burada bir işletme açmayı düşünürdüm. Çünkü dediğim gibi çok ucuz hayat, gelir güzel, vergi yok, rahatsın, kafana göresin, turist çok, döviz dönüyor. Neyse, şimdi gideyim onlarla konuşalım, sohbet edelim. Ben şimdilik gördüklerimi söyledim. Şimdi gidip onlarla sohbet edeceğiz ve detayını onlardan öğreneceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an bir abimin yanına geldim. Bu abi Arif abi. Arif abi yaklaşık 1 yıldır. Abi sen 1 yıldır buradaydın değil mi? Evet. 1 yıldır da evlisin. Arif abi 1 yıldır yaklaşık Kamboçya'da. İşte burayı göstereceğim. Zaten daha önce Kamboçya videomu izlediyseniz bu sokağı biliyorsunuzdur. Burası Barlar Sokağı. İşte Arif abiyle şans eseri karşılaştık. Sağ olsun. Yani Türk her yerde Türk abi. Bağrına basıyor hemen. Şimdi sizin için Arif abiyle biraz konuşacağız. Arif abi bilgilerinden bize verecek. İşte Arif abinin burada bir işletmesi var. Dönerci kendisi. Tezgahını da göstereceğim, yerini de göstereceğim. İnanıyorum ki bu konuda merakı olanların merakını gidereceğiz. Ben tavsiye ederim açıkçası burayı. Çünkü ciddi derecede karlı görünüyor. Neyse, ben çok konuştum. Şimdi Arif abiyle röportaja başlayacağız. Burası Arif abinin tezgahı şöyle. Şöyle göstereyim. Zaten giriş buradan. Yani birkaç tane de girişte var da ana cadde üzerinden şuradan geldiğiniz zaman giriş böyle. Arif abinin tezgahta solda. Gündüzleri biraz içeride kalıyor. Akşam bu şekilde açıyor masayı. Yani yan böyle sola bakarak yürürseniz görürsünüz Arif abinin tezgahını. Yani gelmişken uğrayın, çünkü gerçek anlamda Kamboçya yemekleri rezalet. Yani Türk mutfağını arayacaksınız. Bulabileceğiniz tek şey de zaten şu an Türk mutfağından burada kebap türü şeyler, döner vesaire. Şimdi size fakir kumarı göstereceğim, bilardo gibi. Şu terlikleri böyle birbirine vurarak şu parayı dağıtan bütün parayı alır. Bu da Kamboçya'nın
Yani Asya'nın her yerinde var mı bilmiyorum da Kamboçyalıların oynadığı bir kumar tarzı bir şey. Aynen bak şu an dağıttı. Dağıtan parayı aldı. Bu kadar. Şimdi tekrar para koydular, yine oynayacaklar. Evet arkadaşlar, şu an Arif abinin yanına geldim. Arif abi bir süredir Kamboçya'da yaşıyor. Abi sen anlat kendini, önce bir kendini tanıt. Ben Kamboçya'ya bir yıla yakın bir zaman oldu geldim. Türkiye'deydim. Geldim, burada evlendim. Düğünümü yaptım. Şimdi burada döner tezgahı kurdum. Döner tezgahını kurdum. Burada şimdi kendi işimi yapıyorum. Çok şükür burada yaşıyorum şimdilik. Ya Kamboçya hakkındaki düşüncelerin ne? Hani burayı önerir misin? Neden burası mesela? Hani niye buraya geldin? Seni buraya çeken ne oldu? Veya buraya gelmek isteyenlere ne tavsiye edersin? Niye buraya gelmeliler? Ya burayı bize bir anlat yani. Bence Kamboçya, benim Kamboçya'yı seçme tercihim, benim hayalim tropikal bir ülkede yaşamaktı. Ben de bunun için araştırmalar yaptım. Vietnam, Singapur, Filipin, Tayland da bunların içerisindeydi. Ama Kamboçya'nın farklı bir özelliği var. Birincisi, tarihi açıdan baktığımız zaman da Kamboçya'da gerçekten, özellikle Siem Reap şehrinde ki bu tapınakların oluşu buraya farklı bir hava katıyor. Onun haricinde Kamboçya tropikal ikliminin yanı sıra çok farklı, Türkiye'de olmayan farklı meyveler, sebzeler, farklı lezzetleriyle insanları çekiyor. Bunun dışında da bana göre Kamboçya'nın ucuz bir ülke olması, Kamboçyalıların güler yüzlü, çok mutlu insanlar olması da buraya insanları çekiyor. Beni çeken tarafı aslında bunlar oldu. Ekonomik açıdan da baktığında Kamboçya'da yaşamak, Kamboçya'da bir iş yapmak, burada hayatını idame ettirmek Türkiye'den daha kolay. Bir Avrupa ülkesinde ya da dünyanın başka bir ülkesinde yeniden sıfırdan bir yaşam kurmak çok pahalıya mal olurken Kamboçya'da bu böyle değil. Kamboçya'da çok ucuz fiyatlara, çok düşük paralara yeniden bir hayat kurabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar abi şöyle ki direkt Türkiye'den gelmiyor. Daha önce Almanya'da, Japonya'da birçok yerde yaşayıp çalışıyor. Hatta buraya gelmeden önce bir yıl Almanya'da yaşayıp orayı sevmeyip buraya yerleşiyor. Hani bu detayı da vereyim. Bu çok önemli bir detay. Çünkü direkt Türkiye'deki sıkıntılardan buraya gelmiyor. Zaten yani refah Avrupa'da yaşarken buraya gelmeyi tercih ediyor. Peki abi buranın bir ticari boyutundan konuşalım. Senin şimdi burada bir işletmen var. Evet. Burada işletme nasıl açılır? İşte ufak tefek hani prosedürler nelerdir? Avantajları, dezavantajları. Yani bizim için kolay olabilir mi? Kazancı zor mu? Hani burada business yapmak her yerden daha kolay. Çünkü birincisi Kamboçya'da prosedürler, çok özür dilerim. birincisi Kamboçya'da prosedürler Türkiye'de veya Avrupa'daki gibi, Türkiye'deki gibi çok fazla prosedür yok. Siz istemediğiniz sürece yani resmi evrakları yapmak zorunda da değilsiniz. Belli bir süre. Belki bir yıl, belki 2 yıl hiçbir evrak istemeden, hiçbir evrak hazırlamadan bir iş yeri açıp yıllarca çalıştırabilirsiniz. Bunun dışında Kamboçya'da iş yapmak maliyet olarak çok düşük. Burada Özür dilerim. Vergi yok değil mi abi? Devlete vergi ödemiyorsun. burada vergi yok denecek kadar az. Şöyle bir şey, yılda bir defa vergi memurları geliyor. O da pazarlık usulü. Onlar da aldıkları parayı aslında devlete Cebe atıyor. ödemiyorlar. Rüşvet Kendileri gibi. rüşvet gibi düşünün. Kendileri Ya ortalama aldıkları parayı kazancını cebe mesela koyuyor. bir yılda öyle farazi bir rakam verirsek, yüzdeye vurabilirsek yani. Ya bir yılda adam geliyor bana diyor ki senin diyor bu yılki vergin $800. Aha. Ben adamla pazarlık edip bunu $200 düşürebiliyorum. 200 dolar. 200 dolar iyi. Sen mesela örnek veriyorum. Çok farazi bir örnek. Şurada bir işletme açsam aylık ne kadar kazanabilirim? Yani senin gibi bir işletmeyi şurada açtım. Aylık Ortalama. burada kazanacağım para
minimum 1500-2000 dolar. 1500-2000 dolar, yılda 200 dolar vergi çok iyi. Tamam, devam et abi sen. Ben onu merak ettim şu Evet, yani burada iş yeri açma maliyetleri de çok düşük. Evrak, prosedür derdi de yok. Dediğim gibi ilk 1 yıl, 2 yıl vergi hiç müşteri yok. geldi abi. Berkan, müşteri geldi abi. Öyle müşteri geldi, ben hemen böldüm. Yani onun ekmeği benim için daha önemli. O nezaketen gitmek istemedi, ben böldüm röportajı. Ya çok kral bir adam, bak gördün, hani röportajı bile bölmek istemedi. Röportaj dediğimiz neyiz? 200-300 kişilik kitlesi olan bir insanım. Hani bölmek bile istemedi, ben böldüm. Ben dedim abi müşteri geldi falan. Şimdi abiyle yine devam ederiz de hani şöyle ufak bir özet geçeyim konuştuklarımızı, çünkü çok konuştuk, akılda kalıcı olsun diye. Birincisi, vergi yok denecek kadar az. Hani anlatıldığı gibi, yani abinin anlattığı gibi, hani yıllık bir vergi veriyorsun, onu da zaten memurlar gelip rüşvet olarak istiyor. Aslında hani bir makbuz vergisi değil. 800 dolarsa sen 200-300 dolar verip çekiliyorsun işin içinden. Onun dışında herhangi bir evrak mesela abi Türkiye'den geldiği gibi işletme açıyor. Şimdi bir tane Filipinli abi var. O da aynı muhabbet. Burada bir Türk kardeş daha var. Onunla da konuşmuştum. O da benimle aynı yaşta. 25 yaşında. Babası 10 senedir buradaymış. Kendisi 1 senedir buradaymış. Hani ona da yetişirsem, şu an geç oldu çünkü abiyle bayağı muhabbete daldık. Saat gece 1 falan şu an. 12:01. Şarjım yok. Tam saati bilmiyorum. Sen istediğin yerden başlat. Burada ev konusuna gelelim. Kamboçya'da ev kiraları 150 dolardan başlıyor 1+1 dairelerde. 250 dolara kadar full eşyalı 1+1, 2+1 bir daire kiralamak çok mümkün. Tabi daha lüks villa kiralamak isterseniz o da mümkün. 400-500 dolara kiralanabilen müstakil villalar var. 2 katlı, 3 katlı bahçeli, yüzme havuzlu villalar var. Bunu da yapabilirsiniz ama orta halli bir ev 150 dolara, 180 dolara, 200 dolara çok güzel eşyalı bir daire kiralayabiliyorsunuz Kamboçya'da. Bunun yanı sıra aylık giderleriniz yemek, sigara veya alkol kullanımı. Çok özür dilerim. Bu arada arkadaşlar, onu şey yaptık mı bilmiyorum. Biz geliri ortalama burada kazancı, hani işletme açtın, kazancın ortalama 1500-2000 dolar, o da hani düşük seviye bir işletmeden bahsediyoruz. Oradan hesaplıyoruz, hani onu ekledik mi bilmiyorum. 1500-2000 hani küçük esnaf, çok küçük esnaf, böyle yol üzeri tezgah açtığını düşün. Öyle hesap ettik. Kusura bakma abi, lafını Estağfurullah. onu da ekleyeyim ama kafada canlansın ne olduğu konu. Tabii. Yani aylık 1500-2000 dolar para kazanan birisi Kamboçya'da gerçekten de çok rahat yaşar. Çünkü yani 200 dolar ev kirası, ortalama 50 dolarda fatura gelir. Elektrik ve su faturası, 250 dolar ev gideri. Bunun haricinde yemek giderleri aylık ortalama 200-250 dolar civarında tutar. Tabii bu etini, balığını, tavuğunu, meyvesini, sebzesini hepsini işin içine hesaba katarak söylüyorum. Bunun haricinde özel giderleriniz varsa sigara, alkol gibi, bunun için bile ekstra aylık 200-250 dolar daha, belki çok daha fazla para harcasanız bile Kamboçya'da her türlü para biriktirebilir, birikim yapabilir ve gerçekten de çok rahat, çok keyifli bir hayat sürebilirsiniz. Burada avantajlı olduğumuz bir tarafta Kamboçya'nın çevresindeki yakın ülkeler, Laos, Vietnam, Tayland ve bunun gibi ülkelerin buraya yakın olması, otomobille, otobüsle seyahat edilebiliyor olması, insanların kendine zaman ayırdıklarında, işte haftada bir, 15 günde bir ya da ayda bir kendinize 2 gün, 3 gün tatil ayırabiliyorsanız, bu tatillerinizde Tayland'a, Vietnam'a, Laos'a, Filipin'e ya da istediğiniz yakın çevredeki Malezya, Endonezya gibi, Bali gibi güzel yerlere de tatile gidebilirsiniz. Yani Kamboçya'da yaşamak keyifli ve aynı zamanda avantajlı. Burada hem para kazanıp keyifli bir hayat sürüp aynı zamanda birikim yapabilirsiniz. Anlattık
fiyatların çok ya, böyle Türkiye'yi kafada canlandırınca kazancı anca kiraya gidiyor. Şimdi burada saydık, kazandın, kirayı ödedin, eğlendin, gezdin, tozdun, hala cepte para var. Evet. Hala cepte para var. Çok güzel. Yani burada yaşayan insanlar kenara para atıp Bir de birikim şey soracağım abi, yapabiliyorlar. prosedür nasıl? Gelmek için mesela ben geldim, bir yıl burada işletme açacağım, zaten bir yıllık vize veriyor değil mi en fazla ilk? Evet, business vizeleri en Aynen. fazla 1 yıllık. Bir yıllık vize alacağım. O prosedür nasıl oluyor yani, biliyorsun sen, öyle gel. Kamboçya'ya ilk geldiğinizde 1 aylık turist vizesiyle geliyorsunuz. İsterseniz daha sonra bunu 1 ay daha turist vizesini isterseniz uzatabilir, isterseniz herhangi bir gümrük kapısından giriş çıkış Aylık yaparak 30 dolar değil mi? İlk. Yani normal İlk turist vizesi 30 turist dolar. vizesi 1 aylık 30 dolar. İkinci seferinde isterseniz 1 aylık vize alabiliyorsunuz. O da mı 30 dolar yoksa artıyor mu? O da 30 dolar. İkinci 1 aylık vizeyi doldurduktan sonra başkent Phnom Penh'den kendiniz gitmenize gerek yok. Burada aracı firmalar vasıtasıyla 6 aylık veya 1 yıllık vizenizi alabiliyorsunuz. Çok özür dilerim. O 2 ay zorunlu mu? İlk bir ay kaldın 30 dolar verdin. İlk bir ay kaldın 30 dolar verdikten sonra mı o bir yıl hakkın açılıyor? Evet. Anladım, tamam. Üst üste 2 defa 1 ay almanız gerekiyor. İlk birincisi turist vizesi, ikincisi vize. Yani vize dediğim business vizesi. Giriş business vizesi. Ondan sonra 6 aylık veya isteğe bağlı olarak 1 yıllık vizenizi alabiliyorsunuz. Bir yıllık vize. Çalışma izni buna dahil mi yoksa ekstra mı bunun için ücret? Çalışma izni haricinde. Ama Bir yıllık vize ne kadardı ortalama yani? 1 yıllık vize 340 dolar. 340 dolar. Çalışma için Çalışma için artı 150 dolar daha ödemeniz gerekiyor. ortalama yani 490 dolar, Ya 500 500 dolara 1 yıllık çalışma vizeniz ve business vizenizle birlikte alabiliyorsunuz. çalışma izni aldığım zaman iş yeri açma ruhsatına gerek var mı? Ya kontrole 2-3 yıl sonra dediğin gibi mi gelirler yoksa direkt Gerek kalmıyor. kalmıyor ya, anladım. Gerek kalmıyor. Çalışma yani 500 dolarımı veririm, bir işletme açarım. Her türlü açarsın. Anladım. Ondan sonra 1 yıl sonra, belki 1,5 yıl sonra herhangi bir kurumdan memurlar, özellikle vergi memurları denetlemeye geliyorlar. Onlar geldiğinde de zaten onların tek istediği var, kendilerine rüşvet almak. Rüşvet. Başka hiçbir amaçları yok. Burada rüşvet her kapıyı açıyor yani. Devletin parası gidiyor. Devlete işte resmi evrak yapmamız lazım. Devlete vergi ödemeniz lazım. Onların düşündüğü bu değil. Onlar sadece kendi cebine girecek olan parayı düşünüyorlar. Sizden alacakları belki 40-50 dolar bir rüşvet, belki 100 dolar bir rüşvet onların geri döndürecek ve her türlü siz business'ınıza, işinize devam edebiliyorsunuz. Yani 500 doları öderim. Bir yıllık vizemi ve çalışma iznimi alırım, dükkanımı açarım. Evet. Dükkan kiraları, Siem Reap için konuşalım. Phnom Penh'i bilmiyorsundur zaten. Evet. O ortalama ne kadara patlar abi? Ortalama yani şimdi dükkandan dükkana değişir. Bu sokak için konuşmuyorum, burası pahalıdır. Bu sokak pahalı ama buranın haricinde ortalama dükkan kiraları 500 dolar ortalamasında. Güzel. Burada dükkan kiralarken 1 aylık kira peşin, 1 aylık da depozito alıyorlar. Sadece Türkiye'deki gibi yani. Türkiye'deki bir kira bir depozito ödeyerek iş yerini kiralayabiliyorsunuz. Bunun haricinde hiçbir prosedür, hiçbir evrak yok. Güzel. Hiçbir şey istemiyorlar sizden. Sadece size iş yerini açıp çalıştırmak, paranızı kazanmak kalıyor. Tabi burada Kamboçya'ya gelirken yani İngilizce biliyorsanız tabii ki sizin için bu bir avantaj. Ama bilmiyorsanız da burada yaşayamayacaksınız anlamına gelmiyor. Çünkü hiç İngilizce bilmeyip de buraya gelen, burada işletme açan, otel işletmeciliği yapan, restoran veya farklı işler, business'lar yapan tanıdığımız arkadaşlarımız da var. Ama tabii ki İngilizce biliyorsanız bu sizin Avantaj için yani. bir avantajdır. Yani peki buranın kendi yerel dilini bilmemek bize sorun çıkarır mı? Hiçbir sorun çıkartmaz. Zaten ülkede bu arada arkadaşlar hani kendi para birimlerini kullanmıyorlar. Dolar her yerde. Devlet dairesinde bile dolarla ödüyorlar herhalde. Yani Her yerde dolar. yani her yerde dolar geçiyor. Zaten kendi para, yani kazancınız dolar üzerinden söylüyoruz. Giderleri de dolar üzerinden söylüyoruz ya. Bu cidden dolar yani. Hani
herhangi bir kura falan yok. Ha, müşteri geldi herhalde abi. Evet arkadaşlar, Arif abiye çok teşekkür ederim. Beni kırmadı sağ olsun. Ya benim soracak başka sorum yok abi. Senin ekleyecek bir şeyin var mı? Yok. Ya Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Arif abinin yerini gösterdim size. Buraya geldiğinizde hani Arif abiye uğramanızı tavsiye ederim. Hem lezzet açısından zaten isteseniz de istemeseniz de uğrayacaksınız çünkü leş gibi yemekleri var. Yani nimet hepsi ama abi böcek yiyorlar. İlla ki yolunuz düşecek. Arif abinin menüsünü ufaktan size göstereyim. Ucuz abi, döner, tavuk döner 2,5, et 3,5, içeceklerin alayı 1 dolar. Zaten başka da bir şey yok değil mi abi? Evet. Hani fiyat olarak da uygun, lezzet olarak da Arif abi tavsiye ederim. Muhabbet, sohbet olarak da kendisini yolda geçerken gördüm ben. Yanlışlıkla menüsünü fark ettim. Aa dedim, İstanbul döner yazıyor. Arif abiyle tanıştık o gün bugündür, yani 2-3 gün oluyor herhalde. Evet. Abi. Her akşam uğrarım. Bugün mesela 8-9'da geldim. Şu an saat kaç oldu abi? Saat 1 oldu. Yani 8-9'dan beri Arif abinin yanındayız. Muhabbet, sohbet falan. Kesinlikle buraya geldiğinizde Arif abiye uğrayın. Hem ya yardımcı olmak açısından da, hani kendi yüzü burada Evet. diye demiyorum. Her konuda size yardımcı olacağına da inanıyorum. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Sana bırakıyorum abi, söylemek istediğim bir şey varsa. Ben Kamboçya'ya gelmek isteyenlere tavsiyem, tabii ki maddi durumunuz el verdiğince cebinizde ekstra paranız olması, hesabınızda ekstra paranız olması. Ama burada Kamboçya'ya gelirken ortalama 5-6 bin dolar bir para size burada yeni bir hayat kurmak için bence yeterli olacaktır. Tabii bu sizin yapmak istediğiniz işe bağlı olarak farklılık gösterecektir tabii ki, ama ben ortalama bir hesap yaparak söylüyorum bunu. Ortalama küçük bir işletme yapacak ve burada sıfırdan bir hayata başlamak istiyorsanız 5-6 bin dolar bir para size burada yeterli gelecektir. Buraya geldiğinizde yani hiç bu konuda zorlanacağınızı zannetmiyorum. Benim haricimde burada yaşayan daha birçok arkadaş da var. Herkes gelenlere elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Biz de aynı şekilde. Tamam, şöyle diyelim abi, baba söylüyorum. Bir 10 bin dolarla gelsen buraya, Kral. yani evine, işine, arabasına kadar. Hepsini. Mis. Bu arada burada arabalar, evler, mesela şu Arif abinin motoru abi 3000 dolar. 3000 dolar, yani 90 bin, ki şu an Türkiye'de dandik scooterlar en son 100-150 bindi. Arabalar falan da ucuz. 3-4 bine düzgün bir araba alınır herhalde abi. Tabii 3-4 bin dolara çok güzel arabalar var. Ya bir Tofaş parasına burada BMW'ye binersiniz. BMW olabilir, Toyota, Lexus olabilir, Nissan olabilir. Burada birçok farklı otomobile 3-4 bin dolara binebilirsiniz. Mesela ikinci el motorlar burada 500 dolara çok güzel motorlar var. Ki burada göreceğiniz motorların neredeyse %90'ı Honda'dır. Aynen, Honda Honda'nın gördüm ben haricinde sadece. motor burada genellikle Kamboçya'da olmaz. Sadece Honda kullanıyorlar. Onlar da Motor da ucuz. Burada kaliteli yani. Türkiye gibi vergi yok. Burada vergiler çok düşük. O yüzden de 500 dolara ikinci el bir motor alabilirsiniz. İsterseniz 200-250 dolara da motor var. Ama Biz 500 dolara kaliteli bir şey diyor yani abi. 500 dolara kaliteli, size masraf çıkartmayacak. Yani 6 ay 1 yıl boyunca sizi hiç masraf size çıkartmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz, işinizi görebileceğiniz bir motor alabilirsiniz. Ama derseniz ki ben motor istemiyorum, araba alacağım, 2000 dolara da 3000 dolara da Toyota'nın, ne bileyim, BMW'nin farklı modellerinden birçok arabaya sahip olabilirsiniz burada. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Arif abinin yeri zaten burada, gelebileceğiniz tek yer. Buranın adı neydi abi? Pub Street. Pub Street zaten bir tane var. Yani Siem Reap'e geldiğiniz zaman ışıkları takip edin, en cıvıl cıvıl yer. Başka da bir yer yok zaten. Oranın içinde yolu size tarif ettim. Onun dışında abi tekrar teşekkür ederim. Benim eklemek Ben istediğim bir şey teşekkür yok. ederim. Sahne senin. Gelenleri burada misafir ederiz her zaman. Gelsinler, buyursunlar. Elimizden geldiğince her türlü yardımı yapmaya da hazırım. Teşekkür ederim abi. Yani Teşekkür ben ederim. gözlerimle şahit oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.